Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hazır tabanlı ve çok kolay ilerleyen bu çantanın yapımını anlatıyorum. Kahveleriniz, tığınız ve ipleriniz hazırsa anlatıma geçebiliriz. Herkese merhaba tekrar. Yapacağım çantada kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum ilk önce. Ben şöyle bir tabanlı kullanacağım. Çanta tabanlı. Şurası iç kısma denk geliyor. Şu çıkıntılı taraflarda dış kısma denk geliyor. Bunun ölçüsünü söyleyeyim. Eni 32 santim, boyu da 12 santimlik bir çanta tabanı. Ben bunu çok önceden almıştım. Şimdi de elimde böyle buna uygun şöyle uyumlu ipler olunca bu çanta tabanını da değerlendirmek istedim. Kullanacağım ipler de Bravo'nun pamuk makrame serisi. 250 grama 240 metre olan bir ip. Gerçekten yumuşacık bir dokusu var. 3,5-4 numara tığla örülebilir diyor. Ben 4 numara tığla öreceğim. 3,5 numara tığla şu kenarları yapacağız. 4 numara tığla da örmeye devam edeceğim. Bir tanesi haki rengi. Diğeri de şöyle tarçın rengi. Bu renk kodlarını açıklama kısmında da yazacağım zaten. İkisi de 250'şer gramlık 2 yumak. Ne kadar gittiğini de çanta tamamlandığında söyleyeceğim. Benim elimde şöyle 2 tane farklı çanta sapı var. Şu an için hangisini kullanacağıma karar vermedim. Yani şuna daha yakınım gibi. Yani bu biraz daha yaz çantasına uygun olur. Başka bir projede kullanırız diye düşünüyorum. Yine çantanın gidişatına göre karar da veririz. Yani siz hazırlık olarak bu tarz saplardan alabilirsiniz veya işte deri saplardan da alabilirsiniz. Başlangıcını yapalım. Başlangıcından sonra zaten çok kolay ilerleyen bir model olacak. Ben iki rengi de kullanacağım. İki renkle birlikte çizgi halinde öreceğim. Şimdi 3,5 numara bir tığla başlıyorum örmeye. Şöyle yeşille başlayacağım. Tabanla uyumlu olması açısından. Şöyle alıyorum ipimi, tığıma doluyorum. Bir tane zincir çektim. Çantanın ya tabanınızı nasıl aldığınız şöyle almıyorsanız da almadıysanız da yani şöyle bir çıkıntısı yoksa da aldığınız tabanın çantanın altta kalan kısmı size bakacak şekilde örmeye başlamanız gerekiyor. Ve köşeden değil şu kenarlardan bir yerden başlamamız gerekiyor. Şurayı seçiyorum ben başlamak için. Başlangıcında tığıma ipi kilitledim. Boşluktan geçiriyorum. İpim şurada. Boşluktan geçiriyorum. İpimi yakalıyorum. Çıkarıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. İyice sıktım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bir sonraki boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğun içerisine. Şöyle. Bir sonrakine tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi köşeye geldim. Şu ikisi köşe. Şimdi şu çanta tabanını ilk aldığınızda da şu delikleri sayın. Bazı tabanlarda bu deliklerin şu karşılıklı özellikle eşit olması gerekiyor. Ve düzgün böyle yan yana aynı eşit mesafelerde bu deliklerin delinmiş olması gerekiyor. Bu önemli. Yani taban alırken dikkat edeceğiniz şeylerden biri olması lazım. Şu ikisi köşe. Bu tarafta da şu ikisi köşe. Bu iki köşe arasında toplamda 7 tane deliğim var benim bu tarafta. Bu tarafta da aynı şekilde olacak. Burada da şu son ikisi köşe, burası ikisi köşe, şu ortasında 7 tane delik olacak. Ben burada bir tek bir çift olarak ilerledim. Köşeye geldiğimde de aynı deliğe 3 kez batıp sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum köşede. Şöyle. Aralarda zincir yok zaten. Sıradakine geçiyorum. 1 2 3 tane. Şöyle. Sıradan bir tane tek, bir tane çift olarak devam ediyorum. Bir tane tek. Yanındakine 2 kere batıyorum. Çift. Çift. Şu şekilde bakın. Bu diğer köşeye gelene kadar yani şuraya gelene kadar aynı şekilde bir tek bir çift olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi sonuna kadar geldim diğer köşeye kadar. Tekle bitti.
benim ölçülerime göre, yani bu tabanın ölçüsüne ve tabandaki deliklerin aralıklarına göre. Şimdi yine 2 tane köşem var. 2 tane köşenin üzerine 3'er tane sık iğne yapıyorum. Şöyle uzatmalı sık iğne yapıyorum. Arada hiç zincirim yok zaten taban boyunca. Bence bu çantanın kurulum kısmı en zor olan kısmı. Yani şu deliklere batmak ve böyle düzgün batmak gerekiyor. Bundan sonrası çok daha kolay olacaktır. Şimdi 3'er tane yaptım. Şimdi yine bir tane tek, bir tane çift devam edeceğim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken kısım şurada tek ya, yani bu köşeden sonrası tek geliyor ya, burada da köşeden öncesi tek gelmesi gerekiyor. Yani buradaki şu karşılıklı sayıların da aynı olabilmesi için, yamuk olmaması için tek gelmesi gerekiyor. Hani çantanın düzgün durması için bir kritik nokta. Bir tane çift yapıyorum. Yanına bir tane tek. Yanına bir tane çift sık iğne. Bir tane tek. Bir tane çift ve bir tane tek sık iğne yapıyorum ve köşedeyim tekrar. Şimdi burada da yine şöyle karşılıklı bakıyorum. Burada da karşılıklı sonuncusu tekle bittiği için şu tam köşeye geçmeden önce ben şimdi burada yine tekle başlıyorum. Ve sıranın sonuna kadar, yani şuradaki başlangıç noktasına kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi sonuna kadar geldim. Yani başlangıç noktasına kadar geldim. Şöyle son deliğin üstüne de ördükten sonra birinci deliğin üzerine yapmış olduğum sık iğnenin üstüne batıyorum. İpimi kaydırıyorum ve birleştirmiş oluyorum burayı. Şimdi elimde şöyle bir taban üzerine bir çerçeve yapmış oldum. Şimdi bu birleştirme işleminden sonra artık arttırma yapmadan, yani köşe arttırmaları yapmadan dümdüz bütün zincirlerin üzerine birer tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Sadece ilk sıraya mahsus şu zincirlerin bir önü bir arka tarafı var ya, zincirlerin arka taraflarından öreceğiz. Şu kısmından, iç kısmından yani. Bunu da çantamız içe doğru kıvrılırken şurada bir belirgin çizgi olsun diye bunu yapıyoruz. Birer tane bütün zincirlerin üzerine sık iğne yapıyoruz. Köşe dahil, köşede de herhangi bir arttırma, azaltma bir şey yapmadan bu işlemi yapıyoruz. Bütün zincirlerin üzerlerine birer tane sık iğne daha yapıyorum. Sadece zincirlerin iç kısmından çalışıyorum. Şimdi ikinci sırayı da tamamladım. Şu şekilde bakın, kenarlardan ördüğüm için, sadece zincirlerin dış kısımlarından ördüğüm için şu şekilde bir çizgi oluşmuş oldu burada. Şimdi buradan sonra artık şöyle tam şu aşamadayım. Şu an sonuncu zincirin üzerine de bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu aşamada bu başlangıç noktasına bir işaretleyici koyuyorum. Bir yanım benim yeni sıraya başlangıç noktam. Ve tığımı değiştiriyorum artık. 3,5 numara tığ bırakıyorum. 4 milimetrelik tığ alıyorum. Şimdi buradan sonra artık bir sıraya çıkarken zincir çekmeyeceğiz. Spiral şeklinde ilerleyeceğiz. Tığıma ipi doluyorum. Zinciri, yani şu işaretleyici taktığım zincire batıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. İşaretleyici taktığım yere. Bütün zincirlerin üzerlerine artık bir alt sırada olduğu gibi kenardan değil, doğrudan üzerinden yapıyorum. Bütün zincirlerin üzerine bir tane tekli trabzan yaparak sırayı ilerletiyorum. Burada yine köşelerde, ya bu şeyden sonra, çantanın ve bu kısmından sonra zaten köşelerde herhangi bir arttırma vesaire yapmayacağız artık. Tamamen dümdüz örüyoruz. Biz dümdüz ördükçe de böyle çanta içe doğru kıvrılarak ilerlemeye devam edecek. Şimdi bütün zincirlerin üzerlerine birer tane sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar, yani başlangıç noktasına kadar şu işaretleyiciye taktığım yere kadar geliyorum. Buradan sonra yine zincir çekmeden bir üst sıraya çıkacağız. Böyle spiral olarak devam edecek. Yine de oradan şuraya bağlanarak ilerleyeceğiz. Oraya geldiğimde de o kısmını da göstereceğim. Zaten bakın içe doğru kendiliğinden kıvrılıyor şu anda. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Şuradaki işaretleyicinin olduğu yere kadar. Her sıranın sonuna geldiğimde işaretleyicinin yerini bir üst sıraya taşıyorum. Tığımla ipi doluyorum. Şurası benim başlangıç noktamdı.
batıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bu yapmış olduğum tekli trabzana bir tane işaretleyici takıyorum. Bu benim başlangıç noktam olacak ve ben bu işaretleyiciyi her sıra başında bir üst sıraya taşıyacağım. Şimdi tığımı ipi doluyorum ve sıradan yine tekli trabzanları yapmaya devam ediyorum. Her bir zincirin üzerine, her bir altta yapmış olduğum tekli trabzanın üzerine birer tane daha bu şekilde böyle tekli trabzan yapıyorum. Köşelerde yine bir arttırma, eksiltme yapmıyorum. Dümdüz örüyorum. Dümdüz örünce zaten şu kısım böyle şöyle içeriye doğru kıvrılacak. Şimdi böyle 5 sıra kadar şu yeşil renkle öreceğim. 5 sıradan sonra şu turuncu renge geçeceğim. 5 sırayı bu yeşille ördükten sonra turuncu renge renk geçişini göstermek için tekrar geleceğim. Şimdi bakın sıranın en sonuna kadar geldim. Buradaki geçişi de bir kez göstermek istiyorum. Tığımı ipi doluyorum. Şimdi sıranın en sonuna kadar geldiğimi nereden anlıyorum? Şuradaki işaretleyici taktığım yerden. İşaretleyici taktığım yere doğrudan batıyorum. Hiçbir başlangıç bitiş noktası yok spiral olarak ilerlediğimiz için. Batıyorum. Bir tane tekli trabzanı yapıyorum. Şimdi artık işaretleyicimi çıkartıyorum. Yeni başlangıç sıram burası. Bir sonraki yani şu an öreceğim sıra bittikten sonra da yine bu işaretleyicinin olduğu yere gelince bir üst sıraya çıkacağımı anlayacağım ve işaretleyicimin yerini değiştireceğim. Bu böyle spiral olarak gittiği için hiçbir şekilde başlangıç, bitiş ya da bir yerde bir zincir olmuyor. Bakın zaten ilk sıradan itibaren de şöyle kıvrılmalar başladı. Şurada çukurlaşmalar başladı. Bunu böyle ördükçe yukarı doğru gittikçe bu böyle çukur bir şekilde ilerliyor olacak. Bir süre böyle yeşil renkle devam edip sonrasında pembe rengi yani turuncu renge geçeceğim. Şimdi 5 sıra yeşille tekli trabzan yaptım. Tekrar sıranın sonuna geldim. Şimdi bu sıranın sonuna geldiğinde tığıma ipi doluyorum. Yeni sıramın başlangıcına batıyorum. Ve şimdi renk değiştireceğim. Değiştireceğim rengi alıyorum. Ve değiştireceğim renkle örüyorum tekli trabzanımı. Yeşil ipi de arkadan şöyle çekiyorum. Sonrasında tekrar yeşil ipe geçeceğim. Yani yeşil ipi isterseniz kesebilirsiniz daha rahat devam edebilmek için. İsterseniz kesmeden de devam edebilirsiniz. Şimdi işaretleyicimi hemen bir üst sıraya kaydırıyorum. Şurası artık benim yeni başlangıç yerim. Şöyle iyice yeşili çekiyorum. Tığıma ipi doluyorum. Şimdi turuncuyu artık şu aralardan öreceğim. Normalde şu zincirlerin tepesine batıyordum. Şuraya batıyordum. Turuncu ve bundan sonraki bütün sıraları şu aralardan öreceğim. Şöyle bakın. Şöyle çekeyim tekrar. Bu şekilde şöyle her bir tekli trabzanı bir alt sıradaki iki tane tekli trabzanın arasından öreceğim. Bu şekilde. Bütün sırayı bu şekilde devam ettireceğim. Sonra tekrar buraya geldiğimde de yine benim son trabzanımın olduğu yer bu ilk trabzanımın olduğu yer olmuş olacak aslında. Tekrar buraya geleceğim. Buradan da devam edeceğim tekrar. Şimdi sıranın sonuna kadar geleyim. Buradaki renk geçişini de göstereceğim. Şimdi sıranın en sonuna kadar geldim. Şu işaretleyicinin olduğu yere kadar. Yine turuncuyla devam edeceğim için yine turuncuyla sıradaki boşluğa batıyorum. 2 trabzanın arasına batıyorum. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Ve işaretleyicimi unutmadan hemen birinci tekli trabzanın üzerine kaydırıyorum. Buradan yine aynı şekilde 2 trabzan arasına batarak tam şuraya batarak bir tane tekli trabzan yapıyorum. Buradan sonra bu sıradan itibaren bütün sıralarda hep aralara batacağım. Yani hep şu 2 trabzanın arasına batıp bir tane tekli trabzan yapacağım. Şuralara kadar şuradaki ilk 5 sırada tekli trabzanları şuradaki zincirlerin üzerlerine batmıştık. Şu an şu ikisinin tam ortasına tam şuraya batıyorum. Bu şekilde bundan sonraki sıralarda da bu şekilde ilerleyecek. Renk ne olursa olsun. Şu şekilde bir sıra turuncu yaptım. Şimdi bir sıra daha turuncu yapacağım. Sonra duruma göre bakacağım. Buradaki renk geçişlerinin ve sırasını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben biraz içimden geldiği gibi böyle hani bir turuncu bir yeşil bu iki rengi bir arada kullanmaya devam edeceğim.
sırası fark etmeksizin. Siz de buna göre istediğiniz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edebilirsiniz. Aynı şekilde öreceğiz zaten. Hiçbir farklılık yok şu ana kadar yaptıklarımızdan. Ben istediğim uzunluğa geldikten sonra ne kadar sıra, yani kaç sıra ve kaç santim ördüğümü söyleyeceğim zaten. Şu an için aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Şimdi ben çantamı tamamladım. Şu şekilde şöyle renk sıralaması yaptığım bir çanta oldu. Şimdi içten de bu şekilde görünüyor. Şu renk geçiş kısımlarında ipleri kesmemiştim. Birbirine bağladım. Bu şekilde. Şimdi ölçülerini söyleyeceğim. Toplamda boydan kaç santim ve kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim. Şu en aşağıdan itibaren, yani şuradan itibaren toplamda çantamın boyu şöyle 23 santim kadar oldu. Toplamda da en alt şu bağlama tabanı oluşturma sırası haricinde sonraki sıralar toplamda 25 sıra oldu. Yani toplamda 25 sıra bu şekilde ördüm. Turuncu ipim tamamen bitti bunu yaptıktan sonra. Şöyle boyu 23 santim. Enini de söyleyeyim. Eni de bir hayli geniş oldu zaten. İç hacmi büyük bir çanta oldu. Eni de 50 santimlik bir eni oldu bu çantamın. Tabanım büyük olduğu için, zaten tabanın ölçüsünü başta söylemiştim. Tabanım büyük olduğu için böyle çantanın da iç hacmi bayağı bir geniş oldu diyebilirim. Turuncu ipim tamamen bitti. Yeşil ipten de şu kadar kaldı. Bu kalan yeşil iple de şu sapları dikeceğim. Biraz böyle aşağıdan dikeceğim sapları. Tam şu orta kısmına denk gelecek şekilde. Şimdi sapları nasıl dikeceğimizi bir tane sapta göstereceğim. Toplamda şöyle 50 santimlik bir enim var. 50 santimlik eni tam ortalamam gerekiyor. Benim elimde şöyle bir sap var. Bu böyle plastik bir sap ama ahşap görünümlü bir plastik. Ben bu sapı tercih edeceğim. Siz istediğiniz herhangi bir sap tercih edebilirsiniz. Veya çantanın sapını kendiniz de örebilirsiniz. Daha önce damalı çanta yapmıştım. O damalı çantanın böyle sapını kordon gibi örmüştüm. Onun da linkini bırakırım. Oradan bakmak isterseniz direkt o çanta sapı tarzını da bu çantada da uyarlayabilirsiniz. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben şimdi bu şu şekilde böyle şurası daha kısa, burası daha uzun bir çanta sapı kullanacağım. Tam olarak şuraya dikmeyi planlıyorum sapı. Şöyle şuradan iplerin görüneceği şekilde böyle ipleri buraya sara sara dikişini yapacağım. Bu enini tam ortalamanız gerekiyor. Yani çantanın tam ortasında bu sapı konumlandırmanız gerekiyor. Buna isterseniz göz kararı bakabilirsiniz. İsterseniz tam böyle ortaya koyup buradan ve diğer taraftan bıraktığınız santim miktarını eşit ayarlayabilirsiniz. Yani santim olarak ölçerek yapabilirsiniz. Ben şöyle söyleyeyim. Genel olarak 17 santim, 17,5 santim bu taraftan bırakıyorum. 17,5 santim de diğer taraftan bırakıyorum. Benim sap genişliğime göre bu ölçü yeterli bir ölçü. Sağdan ve soldan eşit bırakmanız önemli. Ben sapı dikmek için şöyle bir yün iğnesi tercih edeceğim. Çünkü kendi yine makrome ipiyle dikeceğim için şöyle 2 kat yapıyorum ipimi. Şöyle 2 kat geçirdim. 2 kat olarak şöyle en sonunu şöyle birbirine minik bir düğüm atarak bağlayacağım. Şimdi iç taraftan başlıyorum dikmeye. Sadece dikişin mantığını göstereceğim. Şurada bu askıyı nereye konumlandıracağınızı belirlemeniz gerekiyor. Burada tek bir çizgiyi baz alarak dikmeniz gerekiyor. Öbür türlü yamuk olur çanta. Ben burada şurada yeşille de bitirdiğim için direkt şurayı baz alarak başlıyorum. Hemen altındaki, ya bunun aynı hizasına gelen diğer zincirin içine batıyorum. Şöyle düz bir şekilde. Sonra sıradakine geçiyorum. Sıradaki zincirin içerisine. Hemen yine bir alttakinin içine. Bu şekilde böyle en sona gelene kadar dikişlerimi yapıyorum. Şimdi en sona gelene kadar dikişimi tamamladım. Bütün karşılık gelen zincirlerin içerisinden dikişimi tamamladım. İpimi kesiyorum. Yeni bir ip bağlayıp tekrar bu taraftan buraya doğru bir tur daha gideceğim.
Çünkü hani şuradaki şu seyrek durmasını istemedim. Biraz daha böyle tok bir görünüm olsun istedim şuradaki dikiş kısmında. Sonrasında da arkasındaki dikişleri sabitleyeceğim. Şimdi şu arka kısmından bittiğim yerden batıyorum. İpi şuradaki gibi başlangıç ipini biraz uzun tutmanızda fayda var. Tekrar aynı noktalara gir çık yapıyorum. Böyle sıranın en sonuna kadar aynı şekilde böyle çift kat yapmış olduğumuz ipimizi aynı şekilde sona kadar götürüyoruz. Şimdi bir tur daha geldiğimde bu şekilde oldu. Siz isterseniz bir tur daha böyle buraya doğru gidebilirsiniz. Ya da böyle git gel yapmak yerine tek seferde 2-3 kere aynı deliğe batıp çıkabilirsiniz. Ama burada şurada delikler olmaması için, deliklerin büyük oluşmaması için böyle şu şekilde git gel yapmayı tercih ettim ben. Şimdi şuradaki ipleri hafif bir iğnemle düzelteceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde, ya diğer sapı da aynı şekilde diktikten sonra çantam tamamlanmış olacak. Duruşu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bütün ürünlerinizi benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.